Merhaba, ben Avukat Ergün Çeliksoy. Bugün sizlerle Amerika E2 yatırımcı vizesinde öne çıkan 3 sektörden bahsedeceğim. İnsanlar neden bu 3 sektörü tercih ediyor? Bunların avantajları neler, dezavantajları neler? Bunları konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Amerika E2 yatırımcı vizesinde son yıllarda benim gördüğüm öne çıkan 3 sektör var. Bunların başında Turo geliyor. Turo Business'ı. İnsanlar Turo'yu çok farklı nedenlerden dolayı tercih ediyorlar. Ben şimdi size Turo nedir? Turo ile nasıl E2 vizesine başvurulur? Nasıl bir dosya hazırlanır? Avantajları neler? Dezavantajları neler? Bunlardan bahsedeceğim. Turo Amerika'da peer-to-peer vehicle renting dediğimiz bir business. Yani sizin araç kiralama işletmeniz olacak, arabalarınız olacak şirketiniz üzerinden ve bunu Turo platformu üzerinden araç kiralamak isteyen kişilere bu araçlarınızı kiraya vereceksiniz ve bu business modeliyle Amerika'da E2 vizesine başvuracaksınız. Turo'da dediğim gibi aslında sizin bağımsız şekilde bir internet sitesi üzerinden ya da bağımsız şekilde bir araç kiralama işletmeniz üzerinden araçlarınızı kiraya vermiyorsunuz da şirketiniz üzerine almış olduğunuz araçları Turo platformu üzerinde listing yapıyorsunuz ve bu araçlarınızı araç kiralamak isteyen kişiler kiralayarak bu şekilde bir formülle bir business modeli oluşturuluyor. Son yıllarda Turo dediğim gibi birçok farklı eyalette birçok farklı kişi tarafından E2 vize başvurularında tercih edilen bir sektör. Benimle iletişime geçen kişilere ya da müvekkillerime Turo üzerinden E2 vizesine başvuran kişilere ben genelde soruyorum niçin Turo'yu tercih ettiklerini. En birinci sebep insanlar bu yöntemi daha kolay ve daha secure yani daha güvenli bir business modeli olarak görmekte. Sonuçta Amerika'da bir şirket açıyorsun. Amerika'ya ilk defa gelmiş olabilirsiniz ya da farklı şekilde Amerika'da yaşıyor olabilirsiniz. Ama ilk defa bir Amerika'da business yani iş hayatına giriyor olacaksınız belki de E2 vizesiyle. Burada insanların en çok dikkat ettiği şeylerden birisi ya biz tamam bu şirkete bir miktar para koyuyoruz ama bu para güvenli bir şekilde harcayalım. Çok fazla risk atmayalım ve işler çok olumsuz gittiğinde büyük bir zarar olmadan bu işten exit yapabilelim. Yani paramızı tekrar koyduğumuz yatırımı tekrar paraya dönüştürüp mümkün olduğu şekilde çıkış yapabilelim diye bir yaklaşımlar oluyor insanların. Burada da Turo şu avantajı sunmakta. Amerika'da siz şirketinize koyduğunuz parayla işte diyelim ki 60 bin dolar koydunuz. Bununla arabalar alıyorsunuz. Arabaları alırken bu arabalar işte 5 bin 6 bin dolarlık 8-10 tane de araba alabilirsiniz. Ya da 30'er bin dolarlık 25'er bin dolarlık 2 tane arabayla da Turo yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin yaklaşımınıza bağlı. Bu noktada aldığınız arabaları şirket üzerine alıyorsunuz ve daha sonra bunu Turo platformunda bir hesap açarak orada listing yapıyorsunuz. Ve bu formülle bu işletme modeliyle E2 vizesine başvuruyorsunuz. Benim şu ana kadar Turo üzerinden müvekkillerim dediğim gibi 2 arabayla başvuran da oldu. 8-10 araba alıp başvuran da oldu. Bu tamamen sizin tercihiniz ve sizin bu işe yaklaşımınızla ilgili. İlla şu kadar sayıda araba almanız gerekiyor diye bir kural yok. Önemli olan sizin aldığınız arabalarla gerçekten o işletmenin ilerleyen süreçte para kazanıp kazanmayacağı. Bunu da Turo iş modeli için hazırladığımız business planımızda detaylı bir şekilde tartışarak bu işletme neden para kazanır bunu güzelce açıklamamız gerekiyor başvuruya. Turo'da dediğim gibi tercih edilme sebebinin başında gelen şey eğer diyelim ki vize başvurunuzu yaptınız ama farklı bir sebepten dolayı vizeniz reddedildi. Yahut E2 statünüzü, E2 vizenizi de aldınız ama ilerleyen süreçte farklı Green Card'a giden bir vize sürecine girdiniz ya da farklı bir gelişme oldu. İşletmenizi kapatmanız gerekti. Benim gördüğüm müvekkillerimden de duyduğum şey şu. Hızlı bir şekilde Turo'da araçları elden çıkararak tekrar koyduğunuz nakdi ya da o miktara yakın bir kısmı tekrar nakde çevirerek bu işten çıkış yapmak kolay olduğu için insanlar bunu tercih ediyorlar. İkinci önemli tercih sebebi ise süreç devam ederken işletme para kazandıkça araç sayısını artırarak Turo'dan da önemli miktarda gelir elde etme yaklaşımı insanları yine Turo Business modeliyle E2 vizesi almaya yönlendiriyor. İkinci sektör Amerika'da E2 yatırımcı vize başvurularında veya E2 statü değişikliklerinde öne çıkan son yıllarda benim gördüğüm ikinci sektörse Amazon gibi platformlar üzerinden, Etsy gibi platformlar üzerinden e-ticaret yapmak. Yani e-ticaret yaparak yatırımcı vizesine başvurmak. Yine bu benim çok sık gördüğüm bir sektör ve iş kolu. Özellikle Türkiye'de Amazon gibi, Etsy gibi platformlar üzerinde hali hazırda satış yapan, bu konuda deneyim olan insanlar Amerika'ya geldikten sonra Amerika'daki kurduğu şirket üzerinden yapacağı yatırımı
bu iş modeline göre kurguluyor ve diyor ki zaten benim bu konuda bir know-how'um var, zaten tecrübem var. Amazon'u biliyorum, Etsy'yi biliyorum ya da diğer platformları biliyorum. Amerika'da şirketime koyacağım parayla aynen Türkiye'de yaptığım gibi ben burada bir ürün ya da birkaç ürün satarak bu iş modelini hayata geçireceğim ve bunun üzerinden de E2 vizemi ya da E2 statümü alacağım yaklaşımı çok yaygın. Burada tabii bu iş modelinin avantajı, belki de bu iş çoğu zaman home office'e müsait. Yani ayrıca bir ofis tutmak gerektirmiyor ve bir masraf kalemini azaltıyor. Burada yapılan şey yine şirketinize koyacağınız miktarı, yani yatırımı, bunu yatırıma dönüştürürken, harcarken satacağınız ürüne yatırım yapmanız gerekiyor. Örneğin diyelim ki siz Amazon'da kişiselleştirilmiş ürünler satarak bir iş modeli kurguluyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken şey, şirkete koyduğunuz paranın önemli bir miktarını inventory dediğimiz bu kişiselleştirilmiş ürünlere ya da diyelim bunları Türkiye'den getirecekseniz oradan yapacağınız satış sözleşmelerine ya da shipping dediğimiz masraf kalemlerine ayırdığınızı göstermeniz gerekiyor. Tabii bunu yapabilmek için Amazon hesabını açmış olmanız, aktif olması, ürünlerin Amazon'da listing yapılması, hangi üründen ne kadar inventörünüzde var, bunların kayıtlarının dosyanıza konulması ve bu şekilde bir iş modeli tasarlanması gerekiyor. Bu son yıllarda benim gördüğüm yine öne çıkan iş modellerinden bir tanesi ve bunun tercih edilme sebebi de genelde dediğim gibi insanların hali hazırda bu konuda tecrübelerinin olması ve bildikleri sektör üzerinden yine paralarını riske etmeden ya da mümkün olan en az riskle E2 vizesi veya E2 statüsüne başvurmak istemeleri. Son yıllarda öne çıkan üçüncü sektör ise tır ve lojistik sektörü. Amerika'da şu an halihazırda tır ve lojistik sektörü üzerinden E2 vizesine başvurmuş olan ve halihazırda E2 statüsünde olan çok sayıda kişi var. Bu iş modelinde ise şirketinize koyacağınız yatırımla bir tır alıyorsunuz ve bu tır üzerinden bir lojistik iş modeliyle gelir elde etme vaadiyle ya da gelir etme imkanıyla bir iş modeli kurgulayarak E2 vizesine başvuruyorsunuz. Burada tabii ilk olarak yapılması gereken şey ne kadarlık bir tır almanız gerektiği ve bunun maliyetinin ne olduğu. Bu çok önemli çünkü bu miktar işte aldığınız tırın yaşına göre ya da modeline göre ya da markasına göre değişkenlik gösterebiliyor. İkinci önemli şey, siz sadece tırı almanız yetmiyor. Bu tırla ne iş yapacaksınız? Ne gibi sözleşmelerle tır taşımacılığı, lojistik işi yapacaksınız? Bunu da yine mümkün olan ölçüde dosyalamak gerekiyor. Yani sadece kuru kuruya bir tır aldım ve bu işi yapacağım demek çok zayıf bir dosya olur. Ama siz bir tır aldınız şirketiniz üzerinden ve o tırla yapacağınız taşımacılık işletmeciliğine ilişkin belli bir takım sözleşmeleriniz varsa, yazışmalarınız varsa, işte ben şu ürünleri taşıyacağım, şu şirketin ürünlerini taşıyacağım gibi bir durum söz konusuysa başvurunuz daha da güçlü hale gelecektir. Ama bu tır ve lojistik sektörüyle ilişkin son yıllarda 2025'te başlayan ve 2026'da devam eden bir tane olumsuzluktan bahsetmek istiyorum. Eğer bu sektörü araştırıyorsanız bu bilgi sizin için önemli olabilir. Eğer Amerika gündemini takip ediyorsanız son zamanlarda tır ehliyetleri sadece Green Card sahibi ve Amerikan vatandaşı olan kişilere verilmekte. Yani Green Card'da olmayan ya da Amerikan vatandaşı olmayan kişilere maalesef tır ehliyeti verilmede ciddi zorluklar var son zamanlarda. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Siz diyelim ki Türkiye'den tır işletmeciliği için bir tır aldınız. Tır ehliyetiniz yoksa Amerika'da geçerli, kendiniz zaten süremeyeceksiniz. Bunun için bir tır şoförüne ihtiyacınız olacak. Hali hazırda da bir sürü kişinin tır ehliyeti iptal edildiği için ve tır ehliyeti içine Green Card ya da Amerikan vatandaşı olma koşulu getirildiği için muhtemelen şu an tır şoförlerinin maaşları çok artmış durumda ya da tır şoförü bulmakta zorluklar yaşanma riski var. Bunu göz önüne almak gerekiyor. Tabii mahkeme süreçleri devam ediyor bununla ilgili ve gelişmeler oldukça paylaşacağım sizinle. Ama dediğim gibi tır ve lojistik çok popüler. Son yıllarda çok popülerdi ama büyük bir dezavantajı var şu an. Tır ehliyeti konusunda sıkıntılar yaşanmakta. Eğer E2 vizesini araştırmak istiyorsanız aklınızdaki iş modeli ne? Siz farklı iş modellerini araştırıyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz ya da bu konuda fikir edinmek için bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Biz bu saydığım 3 sektör dışında farklı sektör
sektörlerden E2 vizeleri yaptık bugüne kadar başarıyla. Ama ben bu 3 öne çıkan sektörü bu videoda anlatmak istedim size. Çünkü bunlarla ilgili bana da çok soru geliyor. Ama günün sonunda yatırım sizin yatırımınız. Önemli olan sizin inandığınız şekilde bir yatırım ve iş modeliyle yola çıkmanız ve bunu da çok iyi şekilde araştırmanız ve bu konuda kendinizi bilgilendirmeniz. Eğer E2 vizesini araştırıyorsanız, yakın zamanda başvurmayı düşünüyorsanız ve bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız varsa ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Biz size sürecin en başından en sonuna kadar hukuki destek vererek E2 vizenizde onay alma sürecinde yanınızda oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.